çok kıymetli bir doktorumuzu evinize getirdik. Emre Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, siz ya da çevrenizde görme kusuru yaşayan, aynı zamanda görme kaybı yaşayanlar varsa lütfen bu programı çok dikkatli dinleyin. Hatta bu problemi yaşayan eşinize, dostunuza haber verin. Çünkü bu programda konuşulacak olanlar birçok insanın, birçok bu problemi yaşayan hastanın yüreğine su serpecek. İnşallah. Öyle düşünüyorum. Sevgili hocam, şimdi görme kaybı yaşamamak, görme kusurunu ortadan kaldırmak için bazı tabii teknikler var. Ama ben önce görme kaybını yaşayan kişiler için ilk sorumu soracağım. Gerçekten bahsettiğiniz gibi burada son noktaya gelildi mi? Bilim artık çok başka şeyler mi konuşuyor? Umudunu yitirenlere müjdeniz olacak mı? Çok teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Bugün gelme amacım ve inşallah bu programın sonunda da hafızanızda kalmasını istediğim şey, her ne olursa olsun umudumuzu yitirmemek, ümidimizi yitirmemek, şifa kapısını son ana kadar korumak. Şimdi tabii insan her şey yokluğuyla bilindiği gibi görmeyi de kaybedince, ki daha önceki programda bahsetmiştik, 5 duyunun en kıymetlisi, hayatı en çok etkileyeni. Çünkü arkasında yani gözün arkasında sadece görme değil, bir hayat var. Yani bu duyu organı bir hastalıkla vazifesini yapmayı yitirmeye başladığında maalesef işi etkileniyor, hayatı etkileniyor, özgürlüğü etkileniyor, sosyal konumu etkileniyor, yani psikoloji etkileniyor maalesef ve sayenizde binlerce kişiye ulaştık bu en son programımızdan sonra. Tıbbın geldiği son noktayı hocam şimdi anlatacak. Bu çok önemli. Aynen öyle. Şimdi onların birçoğuna umut olabilmek adına, ikinci bir görüş olmak adına hani yeni tedavilerin olduğunu, birçoğunun gerçekten depresyona girdiği, artık tedavi yok, kesin tedavisi yoku yanlış anlayıp tedavisi de yok anlayarak maalesef çok ciddi sıkıntılara girdiğini gösteriyor. Peki şunu soracağım. Buyurun. Gerçekten görme yetisini kaybetmiş bir kişi yeniden görebilir mi? Bu hastalığına ve bize başvuru, hekime, göz hekimlerine başvuru anıyla değişmekle birlikte çoğu hastamıza mümkün. Yani en son bir hastamız başvurdu bize bayramdan önce, yaklaşık 10-12 gün kadar önce ani bir görme kaybıyla. Hani hayatı değişmişti, depresyondaydı, sıkıntıdaydı. Biz ama bayramı bile hiç önemsemeyip her gün tedavisini yakından takip ettik ve bayram sonrasında görmesine %100 olarak kavuşabildi Allah'ın izniyle. Burada her şeyden önemli yani umut ve ümit ve bunun için gayret etmek de en az tedavi kadar önemli. Birçok hastalığın daha önce programda bahsettiğimiz gibi işte genetik tedaviler var, değişik opsiyonları var, komplikasyonları etkileyen ve bunları yönetebildiğimiz şeylerimiz var. Haliyle çaresiz diye bir algı olmamalı. Bu kesin tedavisi yok denen hastalıkların aslında birçok anlamda tedavisinin var olduğunu bilmek önemli. Peki görme kaybını önlemede şu anda bizi izleyen seyircilerimiz arasında herkesin bilmesi gereken en önemli şey ne? Görme kaybında tabii dediğim gibi en kısa zamanda göz hekimine başvurması tabii ki ve ümidini hiçbir şekilde yitirmemesi. Sonuçta o başvurabildiği hekimi belki o konuyla ilgili yetkin olmayabilir, zamanı olmayabilir, imkanı olmayabilir, teknik donanımı olmayabilir ama en azından bu konuda bir ikinci görüş almayı. Nasıl ki işte arama motorlarına soruyoruz, yapay zekaya sorar olduk bu anlamda. Bu konuda yetkin doktorları da, hekimleri de, klinikte de bulmak için gayret etmekte. İkinci bir görüş almakta her zaman fayda vardır. İstişare diyoruz biz buna. Yani bu alimlerin, yani hekimlerin de istişaresi konusunda böyle. Hastanın hekime konuşması anlamında da çok büyük önem arz ediyor. Çünkü yanlış yola sapmak gibi, navigasyonu yanlış bir yere ya da bir yere kaçırıp yanlış yere gitmek gibi maalesef çıkmaz sokakta bu sefer çırpınıp duruyor hastalarımız. Gereksiz yere eforlar sarf ediyor, gereksiz yere emek sarf ediyor, gereksiz yere para ve zaman kaybediyor. Ve bunun önüne geçmek adına dediğim gibi hekimlere ulaşmak konusunda gayretlerini yitirmemeliler. Peki bir hasta şu anda bizi izleyip de görme yetisini kaybetmiş bir hasta için umut veren cümleniz veya en son tedavi şekillerinde neler değişti, bilim ne diyor? Onları nasıl müjdeleyebilirsiniz, Tabii. nasıl sevindirebiliriz? Şimdi bizim 20 sene, 10 sene önce imkansız dediğimiz şey bugün çok rahatlıkla uygulayabilir haldeyiz. Çok şükür Nasıl ki ki. teknoloji işte bizim 20 sene önce, 25 sene önce tuşlu telefon sahibi olmak bile bir statü göstergesiyken şu an çok sevdiklerimize yurt dışında bile olsa dünyanın her yerinden görüntülü ulaşabilir hale geliyoruz. Teknoloji bu kadar hızlı gelişiyorken tıbbın gelişmemesi mümkün mü? Yani biz teknolojiyle bağımlı bir bilim olduğumuz için tıp ilmi
tüm teknoloji insan sağlığı ve görmede de görmenin en iyi düzeye, en son düzeye gelmesi ve mağduriyetlerin en aza indirilmesi için kullanıyoruz. Son yıllarda en çok gelişen tedavi yöntemleri neler? Mesela retina ve optik sinirde özellikle. Özellikle yani bu retina ve optik sinir gibi daha önce çaresiz, yapacak bir şey yok deyip maalesef bir kenara ayırdığımız hastalarımızın birçoğuna bugün artık göz içi enjeksiyonlarla, kök hücre, PRP gibi, egzozom gibi tedavilerle, hatta inşallah şu an artık hazırlıkları son aşamaya gelmek üzere gen tedavileriyle, optogenetik tedavilerle ve yeni geliştirilen elektromanyetik tedavilerle, yani geçmişin artık çaresi yok, kader, işte yapacak bir şey yok dediğimiz hastaların birçoğuna biz ömrünün sonuna kadar görmeyi koruyabiliyoruz. Peki var mı hocam böyle, aman nasıl olsa bu hastalık düzelmez, benim görme yetim geri gelmez deyip olayı kaderine terk edenler var mı? Ve maalesef o kadar çok karşılaştım ki o yüzden bugünkü program bu anlamda önemli. Yani bir nevi psikiyatriste döndük. Yani hani ya yapmayın, etmeyin, bu şeyden vazgeçmeyin tabii. Yani... Çünkü ümit bu işin yarısı. Boğulma olayını biliyorsunuz. Yani boğulan insanlar çoğu yüzme bildiği için boğulmuyor aslında. Boğulmayı kabul ettikleri için boğuluyorlar. Yani mücadele. Evet. Oysa kendine bıraksan, nefes tutsa suyun yüzeyine çıkacakken maalesef yanlış yerde yanlış şekilde enerji ve gücünü sarf ettiği için, panik yaptığı için, kontrolü kaybettiği için boğulduğu gibi de bir hastalık, bir musibettir. Hepimiz kadere inanıyoruz. Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Allah dermansız ölüm hariç hiçbir dert vermemiş diyoruz. Doğru. Belki bu dermanın günü bugün değil. Belki gelecekte bulunacak bir tedavide ama bu ümidi yitirmememiz en az tedavi kadar önemli. Galiba burada düzenli takip, düzenli tedavi çok önemli değil mi? Tabii. Bu arada seyircilerime de sorayım. Sizin de bu görme kusurlarıyla ilgili hani çaresiz kaldığınız, ben ne yapacağım ve kime danışayım diyeceğiniz sorularınız varsa lütfen canlı yayında bize ulaştırın. Hem hocama ulaştırabilirsiniz, operatör doktor Emre Hekimoğlu, hem de bizim sosyal medya hesaplarımıza ulaştırabilirsiniz sorularınızı. Şimdi umudunu kaybetmiş bir hasta hekime özellikle başvurduğunda veya bizi şu anda izliyorsa onlara en çok ne söylemek istersiniz? Bu çok güzel bir soru aslında. Biz hemen tabii bizim amacımız umut satmak ya da umut tüccarlığı değil. Biz bilimsel umudu biz sizlere sunabiliriz. Çünkü bizim hekim olmamızın diğerlerinden farklı o bir boyutu olmalı. Ve biz size olabilecek hayalleri, olabilecek umutları enjekte etmeliyiz ve bunun için mücadele etmenize destek olmalıyız. Şimdi bu anlamda biz elinizdeki, sizin de vesilenizde danışan tüm hastalarımızdan tetiklerini, doktor notlarını bize, çünkü anlatma farklı, deliller, objektif testler sonuçta çok farklı olduğu için bunlarla bize danışmaları halinde biz hani biz değil diye göz hekimliği anlamında söylüyorum. Bu işin halen umudunun olduğunu, yani bir ağaç kuruduğu zaman nasıl ki kökünü söküp atmıyorsak, kalan dallarını kurtarmaya çalışıyorsak, her rahatsızlıkta böyle bir potansiyelin olabildiğini, yani burada optik atrofi gibi, işte anlık görme kaybeden birçok hastalıklar gibi bunların da dönebildiği hikayelerini göz önüne alabilir. Bunu bu konuda yetkin hekimlerle de paylaşırsa. Yani doğru mu anlıyorum hocam? Mesela görme yetisini kaybetmiş bir hasta tekrar uygulayacağınız farklı tedavi ve düzenli tedavilerle beraber geri kazanabilir mi? Aynen öyle. Şimdi mesela hepimiz evimize deneyimlemişizdir. Bir ütüyü takınca nasıl ki şalter atıyor, sigorta atıyor, bir anda her şey normal görünmüyor, görmesine rağmen çalışmaz hale geliyor. Beyinde de Allah bu kadar değerli bir görme duyusu vermiş. Bunu bu kadar basite koruma mekanizmalarında koymuştur değil mi? Bu kadar basit heba etmemeliyiz değil mi? Bu durumda da böyle bir aşırı yüklenme olduğunda, bir enfeksiyon göze hedef aldığında, başına beyinden veya herhangi bir yerden bir şey gözün veya göğsünü rahatsız ettiğinde bir anda bir korumaya alıyor. Bazen telefonlar da bunu yapıyor, bazen işte arabalar böyle bir şey yapıyor falan. Bunun gibi standby moduna geçiyor. Yani derin uykuya geçebiliyor. Bunu da biz testlerle ölçtüğümüzde maalesef bir tepki olmadığı için çalışmayan ütü gibi sigortasını indirince nasıl tekrar çalışıyor? Hani zarar gören kabloları alıp onardıktan sonra çalışmaya devam ettiği gibi de biz özellikle retina ve sinir hastalıklarında böyle bir şey geldiği zaman o testlerle ölçebildiğimiz kadar bakıyoruz. Ölene zaten faydamız yok ama canlı kalıp da derin uykuya dalmış ya da bayılmış hücreleri bulup, göz sinir liflerini bulup onları tekrar diriltmeye, tekrar canlandırmaya, kendine getirmeye, susuz kalmışsa suyunu, enerjisi kalmışsa enerjisini, şoktaysa şokunu gidermeyi, motivasyon bozulmuş motivasyonunu sağlamak gibi düşünün tedavilerle biz onu hayatta tutabiliyoruz. Peki genelde hangi hastalıklarla göz görme yetisini kaybediyor? Şimdi şeker hastalığının göze vurmasında, sarı nokta hastalıklarında, doğuştan gelen ya da daha sonraki sebeplerle, mesela travma sebebiyle, işte en çok başımıza sizindeki programdan sonra karşımıza gelen metil alkol zehirlenmelerinde, optik nörit dediğimiz göz sinirinin artık maalesef yapacak bir şey yok denen vakaların birçoğunda biz geri dönüş sağlayabiliyoruz. Biz bu yüzden hani istiyoruz ki
bir ikinci görüş alın. Yani o danıştığınız hekimin alanı olmayabilir, imkanı yetmiyor olabilir. Ölçüm yaptığı cihazların kalibrasyonu çok değişiyor. Nasıl ki arabadan arabaya hassasiyet değişiyorsa, gaz fren mesafesi değişiyorsa da ölçtüğünüz cihazda sonuçta kul yapımı ve insan yapımı bir teknoloji ürünü. Bunun güncelleri çok daha hassas ölçümler yapabiliyor. Düz bakışta bundan artık hayır gelmez diyebileceğiniz bir göz sinirine bir başka cihaz, halen böyle canlı dokular varmış çünkü 1.200.000 sinir lifi var. Yani dediğim gibi bir sıkıntı olduğunda hepsinin ölmesi çok zor. Yani biz işte bunu kaybetmeyin istiyoruz. Bu umudu kaybetmeyince doktora başvurup o kalanların tespiti, yani enkaz altına kalınca nasıl biz aramadan vazgeçmiyorsak halen canlı var mı diye bakıp biz de araştırıyoruz. Aynı şekilde bunu da göz sinirinde, retinadaki herhangi bir hastalık nedeniyle görme fonksiyonu bozulduğunda ya da kaybedildiğinde, tam körlük gibi olsa bile biz bunlardan birçoğunda geri dönüş alabiliyoruz. Peki ekran başında olup da mesela bugüne kadar birçok tedavi yöntemi deneyip de artık gerçekten kendini kaderine terk edenler yine tekrar bu son tedavi yöntemlerini deneyebilirler mi gerçekten? Ben her zaman... Yani sonuç alınabilir mi? Tabii ben her zaman söylüyorum, yani ışık varsa umut var. Eğer nefes alıyorsak, hayattaysak halen nefes alacağımız günler var, yaşayacağımız günler var. Şimdi bir şekilde sizin ışıklarınız söndü diye biz ölümü bekleyelim. Ben bunun mücadelesini veriyorum. Yani körlüğe karşı savaşın mücadelesini veriyorum. Ama kurtarılabilir körlüğün tabii ki. Yani ölmüşe çaremiz yok. Ama bir savaş düşünün. Şimdi askerler savaşıyor. Ölen askerler Allah rahmet eylesin, başka yapacak bir şey yok. Ama ağır yaralana biz talibiz. Baygınlık geçirene talibiz. Şoka girene talibiz. Ve özellikle hocam galiba talibiz. şeker hastaları değil mi? Yani şeker hastaları düzenli olarak o göz kontrollerini yaptırmalılar. Tabii ki, tabii ki. Şimdi dediğim gibi ya bunun çaresi yok deyip kazara bir yerde ya da bir konu komşu sohbetinde bir çay muhabbetine bile duyduysa kendi koyuveriyor. Oysa göz içi iğneler var, diyetler var, efendim işte vitrektomi ameliyatları var. Birçok yani insan daha önce körlüğe terk edilmiş, belki eski yakınlarından duyuyor ama bunlar çok gelişiyor ve teknolojiyi takip etmeleri gerekiyor. Biz şu an birçok hastalıkta ömür boyu görmesini korumaya yönelik tedavilere sahibiz. Yeter ki hani onu doğru yerlerde arasınlar, doğru yerlere başvursunlar. Peki Emine Hanım'ın bir sorusu var. Şeker hastalığımdan dolayı tek gözümde bir görme kaybı yaşıyorum. Hocamın tavsiyesi ne olur diye soruyor. Burada şekerin kontrolü çok önemli, diyeti çok önemli. Şimdi şeker hastalığım var deyip 2 tane hap atıp tüm şeyi çözdüğünü zanneden hastalarımız oluyor. Burada bütüncül bakış, geçen programımıza vurgulamıştık. Yani insanı, gözü bedenden ayırdığınızda maalesef kısıtlı kalabiliyoruz. Oysa biz bir bütünün parçasıyız. Doğal olarak bütün bedeni sıkıntıya sokan bir işte uykusuzluk, susuzluk, şekerin düzenli olmaması, iştahın yanlış şekilde giderilmesi gibi şeylerde maalesef göz doktoru her türlü tedaviye rağmen yanıt alamayabiliyor. Burada hekimin de, hastanın da hekime destek olması, yapmadığı yerleri açıkça ifade etmesi, yani aksayan yerleri, aksattığı yerleri bizimle paylaşarak tedavinin yoluna girmesini bize destek olurlarsa biz de elimizdeki tüm tedavileri onun için seferber edip çok rahatlıkla o kaybını giderebiliyoruz. Peki her hastalıkta olduğu gibi herhalde bu hastalıkla da erken teşhis beraberinde tedaviyi güçlendiriyor değil mi? Tabii ki. Düzenli takip, düzenli takip, düzenli takip bu anlamda çok önemli. Doğru kişilerle istişare çok önemli. Bu düzenli takipte daha önce de inanmıştık ki her senede bir, eğer bir sıkıntı varsa da 6 ayı bir, hiçbir sorun olsun olmasın. Mesela şeker hastaları için 3 ay ile 6 aydır. ay. Daha fazla geciktirmemek lazım çünkü şekerdeki dalgalamalar maalesef gözün tüm damarlarını çürüttüğü için çok ciddi kanamalarla, çok başka sıkıntılarla, sıvı sızıntılarıyla vesaire ciddi görme kaybına sebebiyet veriyor. Bunun benzerini yaş tip sarı nokta hastalığında hakeza, tansiyon hastalığı, hipertansif retinopati dediğimiz hastalıklarda hakeza, birçok bebek gözlerinde mesela erken doğan bebeklerin gözlerinde kontrol edilmediğinde maalesef bir takım sıkıntılar takip edildiğinde düzenli takiplerle kişi fark etmeden çok rahatlıkla tespit edip çözülebiliyor. Biz zaten tedavi edilebilen körlük sebeplerinin peşindeyiz. evet. Yani hiçbir şey umutsuz değil diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani Allah'tan ümit kesilmez. Yani dediğim gibi şifayı veren dermanı da verecektir. Düsturuyla inandığımız ve hareket ettiğimiz ve çareyi de aradığımız, bunu bırakmadığımız takdirde Allah'ın izniyle bir şekilde birileri vesile olacaktır. Şifa Allah'tan. Şöyle yapalım aslında sevgili seyircilerimiz, ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz. Gözümüzün gördüğü her saniye bizim için çok kıymetli. Peki görme yetimizi Allah göstermesin hangi hastalıklarla kaybedebiliriz? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kısa bir aranın ardından hocam cevaplayacak. Sen istersen Sen istersen Göz sağlığı için ve görme kaybı yaşamamak için en çok neye dikkat etmek gerekir?
Uyku düzenimiz, günlük su tüketimimiz, gözü kullanma süremiz, her bir saat yakın iş yaptığımızda 2 dakika uzağa bakıp dinlendirmekten tutun. Küçük abdestimiz su rengi çıkana kadar su içmeden tutun. Gece 11, en geç 12 ile 4 arasındaki istirahate kadar bunların genel yaşam kuralları ya da düsturlar anlamında dikkat etmek. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, sarı nokta hastalığı, hiperkolesterolemi hastalığı varsa bunların ilgili hekimlerce takibini sağlamak. Doğuştan gelen tavuk karası, Stargardt, Leber hastalıkları gibi, optik nöropatiler gibi herhangi bir sinir veya retina hastalıklarında da kişisel beslenme ve gözün ve dokunun mikronütrisyon dediğimiz dolaşımı ve beslenmesine dikkat etmek ve Akdeniz tipi beslenmek bu konuda çok çok önemli. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Operatör Doktor Emre Hekimoğlu. Yayından sonra seyircilerimizin sorularını yanıtlarsanız Memnuniyetle, çok mutlu olurum. memnuniyetle. Sosyal Şeref medyadan duyarız. hocama ulaşabilirsiniz. Memnuniyetle, her türlü Efendim soruya sağlıklı yanınızdayız. güzel günler diliyorum. Hep sevdiklerinizle beraber olsun inşallah. Hoşçakalın.